renklerinizin ve mizaci özelliklerinizin birbiriyle bağlantısı olup olmadığına dair soru işaretleriniz varsa bu video tam size göre. Aslında işin benim cephemden, benim bakışımla geçmişine bir dönüp sizleri o döneme götüreceğim. Bundan 10 küsur sene kadar önce aynı renk grubundaki kişilerin birbirleriyle benzeşen bazı özellikleri olduğunu fark etmiştim. Bunu da nereden fark etmiştim? Bir kişinin renk grubunu bulduktan sonra onunla yazışmalarımızdaki cümle yapıları, onların iletişim dilleri, hatta emoji kullanıp kullanmayışları ilginç gelmişti bana ve o renk grubundaki kişilerin, mevsimdaşların çok benzer bir iletişim diline sahip olduklarını fark etmiştim. Bu farkındalık sonrası da hem yakın çevremi hem danışanlarımı biraz daha gözlemlemeye başladım ve bu mizaci özellikler konusunda heybede gittikçe dolmaya başladı. O dönemlerde bu işin bir kolay yolu, yöntemi var mıdır diye araştırırken aslında bugün belki insan kaynakları departmanlarının, insan kaynakları uzmanlarının sıklıkla başvurduğu kişilik envanterlerine bir dalış yaptım. Testler sonucunda size farklı senaryolar sonucunda nasıl düşüneceğiniz, nasıl adım atacağınız konusunda sorular soruluyor ve sizi 4, 12, 16 gruptan birine dahil ediyorlar. Ben de o dönemler ilkbahar, yaz, sonbahar, kış üzerinden ilerlediğim, 4 mevsim üzerinden ilerlediğim için kişileri 4 farklı grupta kategorize eden sistemlere bakmıştım. Yaklaşık işte bu kişilik envanterleri birbirlerine %85, %90 oranında benziyor. Belki duymuşsunuzdur, işte sarı, mavi, yeşil, kırmızı kişilikler var veya işte hayvan isimleriyle anlatılan, tanımlanan kişilik tiplemeleri var. Neticede bir psikolog olmadığımı lütfen bilin. Fakat bu konuya çok ilgi duyduğumu ve çok okumalar yaptığımı da bilin. Zaman içerisinde özellikle çevremde sen bu grupta olduğun için böyle beklentim var senden gibi düşüncelerimde yanılmaya başladığımı fark ettim ki aslında bu eş zamanlı olarak benim de 4 renk grubu üstünden değil 12 renk grubu üzerinden danışmanlık vermeye başladığım döneme denk geliyor. Ve zaman içerisinde kişilik kategorilerini 12 üstünden 16 üzerinden ilerleten sistemleri de derinlemesine inceledim. Bugün geldiğim noktada ise mevsimlere birer mizaç paketi atamak pek doğru gelmiyor bana. Yani ilkbaharlar böyledir, yazlar böyledir, sonbaharlar, kışlar böyledir demek çok aklı başında gelmiyor. Çünkü her ne kadar 5 ilkbaharı bir araya getirsek de onların renk parametreleri ki 3 parametre üstünden ilerlediğini bilmeyenleriniz olabilir. Renklerin ısısı dediğimiz sıcaklığı, soğukluğu, alt tonları, doygunluğu dediğimiz netliği ve softluğu ve bir yandan da genel görüntünün açık ya da koyu olması üstünden 3 parametre üstünden ilerleyen bir yaklaşım renk danışmanlığı. Kişilere de mizaçları anlamında böyle bakmak gerekiyor. Şöyle diyelim, aynı mevsime dahil mevsimdaş 2 kişiyi aldığımızda onların ısıları da, sıcaklıkları da aynı seviyede veya soğuklukları da aynı seviyede olmayabilir. Veya giydikleri kıyafetlerin doygunluğu hani birbirinin zıttı değil ama bir miktar daha orta noktaya yakın olabilir. Ve bunlar da mizaci özellikler anlamında bir renk grubuna komple bir mizaç paketini tahsis etmeye yeterli gelmiyor artık benim gözümde. Dolayısıyla mevsimler üstünden değil de renk nitelikleri üstünden niteliğin bir ucunun ayrı, diğer ucunun ayrı olduğu yaklaşımı biraz daha benimser oldum. Bu konuda da benim en makul bulduğum ve aslında dünya üstünde de çok sıklıkla kullanılan 5 faktör kişilik testi üzerinden ilerlemek beni biraz daha mutlu etti, tatmin etti. Bu 5 faktör üzerinde insanlar her bir faktörün neresine dahillerse ona göre işte bu taraftaki özellikleri veya bu taraftaki özellikleri baskın oluyor. Kimi zaman da herhangi bir baskınlık söz konusu olmayabiliyor. Ve bu 5 faktörü incelememiz gerekirse bunlardan birincisi deneyime açıklık. Ve ben burada görüyorum ki sıcak gruplar biraz daha yeni deneyimlere açık bir pozisyonda kalıyorlar. Düzlemin diğer ucu biraz daha yeniliklere kapalı, biraz daha mevcut sistemi kucaklar vaziyette. Bu 5 faktörden ikincisi ise biraz daha organize olmak, düzenli olmakla ilintili bir parametre. Bir ucunda öz disiplini daha yüksek insanlar var, diğer uçta biraz daha spontan şekilde hareket edebilenler var. Bu 5 faktörden üçüncüsü dışa dönüklük. Dışa dönüklük derken biraz daha sosyal olmak, biraz daha konuşkan olmaktan bahsediyoruz. Parametrenin diğer ucunda ise
biraz daha kendi başına olmaktan keyif almak var. Bu faktörlerden dördüncüsü uyumluluk olarak tabir ediliyor. Bu kriterin bir ucunda işbirliği var, uyum var, diğer ucunda biraz daha eleştirel yaklaşım ve bağımsız kararlar var. Bu faktörlerden sonuncusundan ise duygusal denge olarak bahsediliyor. Acaba biraz daha inişli çıkışlı mı yoksa biraz daha sabit ve kontrollü bir duyguya hakimiyet mi söz konusu? Bu 5 faktör aslında benim zihnimde yerini bulmuş vaziyette, renklerin nitelikleriyle eşleşmiş vaziyette. Bir psikolog olmadığım için renk danışmanlığı seanslarımda bu konu, mizaçlar konusu eğer sohbetimiz bizi oraya götürdüyse tadımlık olarak değindiğim bir konu. Çok keyif alıyoruz karşılıklı ve özellikle çift kişilik seanslarda bu mizacı özelliklerin farklılığı, hele ki aynı renk grubunda çıktıysa o kişi, çok şaşırtıcı oluyor, çok ilginç oluyor, çok gerçekçi oluyor. İster iki kız kardeş olsun, ister bir çift olsun. Henüz tıp dünyası bedenin %100 somut görünen işleyişini çözememişken mizacı özellikleri tamamen kavradığını söylemekte abesle iştigal olacaktır. Ama bu arada bağlantı yok anlamına gelmez. Renklerimiz ve mizacımız arasında bir bağlantı olduğu benim için çok aşikar. Sizlere de çok öneririm. Kendi beğendiğiniz renkleri kullanan kişilerle büyük ihtimalle benzer şekilde düşünceleriniz vardır. Aynı olmamız elbette mümkün değil. Şunu anlıyorum ki dünyada 8 milyar düşünce var. Ama bu kategorizasyonlar bizlerin hayatını kolaylaştıran referanslar. Etrafımız sadece bizim gibi giyinen, bizim gibi renk kullanan kişilerle dolu değil ve mizacı özelliklerimizin de doğuştan geldiği söylendiği için, buna ister fıtrat deyin, ister insanın tabiatı deyin, birazcık kişilikten farklı bir özellik olarak yer buluyor. Mizacı özelliklerimizin etrafımızdaki insanlardan farklı olması bir zaaf değildir. En fazla belki bir kuvvettir ki sosyal hayata kendi o baskın ve güzel özelliğimizde bir katkıda bulunabilelim. Dilerim farklı bir açıdan renklere bakmanıza yardımcı olmuşumdur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.